Bu videomuzda Antik Roma'nın kalbinde tam merkezindeyiz. Hoş geldiniz. Bugün önümüzdeki kaynaklardan yola çıkarak Roma Forumu'nun önemli 3 yapısını öğrenmeye çalışacağız. Elimizde epey bir malzeme var. Erken dönem haritaları, antik mimari çizimler, modern 3D canlandırmalar ve tabii ki uzman notları. Amacımız aslında çok basit. Basit ama bir o kadar da heyecan verici. Bu ikonik alanın, yani kimsenin yaşamak istemeyeceği çamurlu bir bataklıktan koskoca bir imparatorluğun atan kalbine nasıl dönüştüğünü çözmek istiyoruz. Özellikle de o meşhur bazilikalara odaklanacağız. Bu binalar neydi? Ne işe yarardı? Ve Roma'nın gündelik hayatı için neden bu kadar önemliydi? Birlikte anlayacağız. Antik bir haritadaki boş bir araziden bir anda 3D modeldeki o görkemli yapıyı atlayacağız. Evet, bu sayede o taşların arasında dolaşırken öncesi ve sonrası arasındaki o inanılmaz dönüşümü zihnimizde canlandırmaya çalışacağız. O zaman en başa gidelim. Her şeyin başladığı yere. M.Ö. 753 yılına ait erken Roma haritasına bakıyoruz. Evet, bu meşhur haritada Palatinus ve Kapitol tepeleri arasındaki vadi pek de cazip görünmüyor açıkçası. Kaynaklar da burayı sağlıksız bir dere yatağı olarak tanımlıyor. Yani bildiğimiz bataklık. Tam anlamıyla öyle. Burası sivrisineklerin cirit attığı, çamurlu, muhtemelen de çok kötü kokan bir yer olmalı. Aklıma gelen ilk soru şu: neden bir medeniyetin merkezini buraya kurarsınız ki? İşte burada Romalıların pragmatizmini ve mühendislik dehasını en başından beri gösteren bir durumla karşılaşıyoruz. Yani bir sebebi var. Evet, burası bir bataklık. Tamam. Ama burası aynı zamanda stratejik iki tepenin arası. Burayı bir yerleşim yerine dönüştürebilirlerse mükemmel bir iş olacaktı ve dönüştürdüler. Bu dönüşümün adı Cloaca Maxima. Bu yapı genelde dünyanın ilk büyük kanalizasyon sistemlerinden biri olarak bilinir. Ki bu doğru, ama asıl işlevi çok daha temeldi. Neydi peki bu devasa yeraltı kanalı? Cloaca Maxima dünyanın en eski kanalizasyon sistemlerinden biri. Antik Roma'da yerel bir bataklığın drenajı ve döneminde dünyanın en kalabalık şehirlerinden birinin atık sularının tasfiyesi için yapılmış ve vadideki bütün atık suları şehrin içinden akan Tiber Nehri'ne taşıyan ve bataklığı tamamen kurutan bir sistem. O bütün suyu toplayıp Tiber Nehri'ne akıtarak bataklığı tamamen kuruttu. Aslına bakılırsa bu sadece bir temizlik projesi değildi. Bu bir arazi ıslah projesi. Coğrafyayı kendi iradelerine göre şekillendirmeyi başaran bir mühendislik harikası. Yani bu yapı sadece bir kanalizasyon değil, aynı zamanda forumu var eden projenin ta kendisi. Kesinlikle inanılmaz bir altyapı hamlesi. Bu projeyle sağlıksız, kötü kokan bir dere yatağı, bir bataklık kurutuldu. Ve bir anda ortaya devasa büyüklükte kuru ve boş bir arazi çıktı. Peki Romalılar bu boş araziyi ne yaptılar? Hemen görkemli binalar mı diktiler? Öyle ya, başlangıçta bir master plan falan yoktu. Ancak burası şehrin agorası, yani meydanı oldu. Bir buluşma noktası olarak düşünebilirsiniz. İnsanlar alışveriş yapmak, sohbet etmek, politikacıları dinlemek ve mahkemeleri izlemek için burada buluşuyordu. Her şey burada halkın gözünün önünde, açık havada gerçekleşiyordu. İnanılmaz bir ses ve insan cümbüşü hayal edin. Bir köşede bir tüccar zeytinyağı pazarlığı yaparken 10 metre ötede bir avukat hararetli bir savunma yapıyor. Aynı anda da bir grup senatör devlet meselesini tartışıyor. Tüm bunlar bu coğrafyada, Akdeniz ikliminde, bu kulağa harika geliyor ama Roma'da kış da oluyor. Hayat hep böyle günlük güneşlik değil sonuçta. Hava soğuyor, yağmur yağıyor. Peki o zaman ne oluyordu, ne yapıyordu bu halk? İşte kilit soru bu. Böyle havalarda bütün bu hayat, ticaret, adalet hepsi duruyor mu? Elbette hayır. İşte bu noktada bazilikalar devreye giriyor. Bazilika denilen yapının basit bir tanımlaması var. Onlara büyük çatılı salonlar diyebiliriz. Bu basit tanım aslında Roma mimarisinin en parlak fikirlerinden birini saklıyor. Bazilika aslında hava koşullarına dayanıklı bir forum demek. Forumun kapalı versiyonu gibi düşünebilirsiniz.
Romalılar açık alandaki o kaotik ama canlı hayatı alıp bir çatının altına taşıdılar. Tasarımın mükemmelliği de şurada. Bu devasa yapı aynı anda binlerce kişiye hizmet edebiliyor. Peki bu kadar kalabalık bir kitleyi nasıl yönetiyorlardı? Bazilikalarda içte yer alan iki sıra halindeki sütun sırası mekanı üç bölüme ayırıyordu. Nef ve yan koridorlar. Bu da inanılmaz kullanışlı kılıyor yapıyı. Geniş ortada koridorda önemli bir dava görülürken yan koridorlarda alışveriş ve ticaret devam edebiliyordu. Tüccarlar mal satıyor, insanlar sosyalleşiyor. Her şey aynı anda tek bir çatı altında olabiliyordu. Bazilikalarla ilgili kaynaklarda rastladığımız önemli bir detay var. O da Roma Cumhuriyet döneminden günümüze kalan tek bir bazilikanın varlığı. Marcus Aemilius Lepidus ve Marcus Filius Nobilier tarafından inşa edilen bu bazilika M.Ö. 179 yılına tarihleniyor ve Roma İmparatorluğu döneminde bu bazilikanın kapsamlı bir onarımdan geçtiği kayıtlara not olarak düşülmüş. Bu bazilikanın adı Basilica Aemilia. İmparatorluk döneminde yapılan onca devasa yapı arasında bir şekilde bu bazilikanın ayakta kalmış olması onu ilginç kılıyor. Peki nasıl oldu da bunca zaman ayakta kalabildi? Basilica Aemilia M.Ö. 179'da inşa edildi. Amelia ailesi tarafından yaptırıldığı için sürekli onların himayesindeydi. Bir nevi aile mirası gibi tam olarak böyle nesiller boyunca aile bu yapıya yatırım yapmaya, onu onarmaya ve güzelleştirmeye devam etti. Bu yüzden diğerleri yıkılıp yeniden yapılırken veya zamanla yok olurken Amelia bir şekilde o ailede prestiji sayesinde ayakta kaldı. Amelian ailesi üyeleri tarafından sık sık restore edilip yeniden dekore edilen bazilika bir yangından sonra M.Ö. 14 yılında Augustus tarafından kapsamlı bir şekilde restore ettirildi. Bazilika milattan sonra 22 yılında tekrar bir restorasyon geçirdi. Yapı 200. yıl dönümünde dönemin filozofu Plinius tarafından Roma'nın en güzel yapılarından biri olarak kabul edildi. Kalıntılarına baktığımızda aslında imparatorluk öncesi Roma'nın kamusal hayatının nasıl olduğunu gösteren bir son tanığa bakıyoruz. Elimizdeki 3D modelle bugünkü kalıntıların fotoğraflarını yan yana koyunca durum daha da çarpıcı hale geliyor. O görkemli iki katlı heykellerle süslü yapının bugün sadece birkaç temel taşı ve kırık sütunda yaşaması çok üzünlü. Bu yapının ihtişamı sadece Romalılara değil, Roma'ya gelen yabancılara, tüccarlara, elçilere de yönelik. Yani foruma adım attıkları anda imparatorluğun gücünü ve köklü geçmişini anlatan bir açık hava müzesiyle karşılaşıyorlar. Bu tip binalar zaten sadece işlevsel değil, aynı zamanda birer iletişim aracı. Bu alanda yer alan başka bir yapı da Julia Bazilikası. O da oldukça önemli. Yapının inşasına Caesar yönetimi altında M.Ö. 54 yılında başlanılmış ve bazilikanın inşası yaklaşık 50 yıl devam etmiş. Yapı Augustus'un döneminde açılmış. Basilica Julia'nın hikayesi biraz farklı. Bu yapı aile prestijinden çok daha fazlasını, yani bir rejim değişikliğini anlatıyor. Julia'nın hikayesi Roma'nın en kanlı döneminin tam ortasında geçiyor. İnşaatına M.Ö. 54'te Jules Caesar tarafından başlanıyor ama sonra ne oluyor? İç savaş patlıyor ve Caesar öldürülüyor. İnşaat duruyor, yarım kalıyor. Yıllar sonra her şey durulduğunda Caesar'ın evlatlığı ve varisi Augustus iktidara geliyor ve bu devasa projeyi bitiriyor. İnşaat süreci ne kadar sürüyor derseniz neredeyse 50 yıl. 50 yıl neredeyse bir insan ömrü. Peki neden bu kadar uzun sürdü? 50 yıl boyunca bir nesil forumun ortasında o yarım kalmış devasa yapı iskeletini görerek büyüdü. Bu yapı iskeleti Cumhuriyet'in kendi içindeki savaşının bitmeyen kavgalarının ve istikrarsızlığının somut bir anıtı gibiydi. Bu yüzden Augustus'un bu binayı bitirip hizmete açması sadece basit bir kurdala kesme töreni değildi. Bu çok güçlü bir mesajdı. Augustus adeta şöyle diyordu:
Sezar'ın başlattığı ama Cumhuriyet'in kaosunun bitiremediği bu işi ben bitirdim. O yarım kalmışlık, o kaos dönemi artık sona erdi. İstikrar benimle geldi. Augustus'un kendi eserinde kullandığı cümle bir ipucu gibi, yani Roma'yı tuğladan aldım ama mermerden bıraktım cümlesi Augustus'un vermek istediği mesajı net olarak ortaya koyuyor. Bu kesinlikle mimari üzerinden bir mesaj verme stratejisiydi. Bu mantık bizi doğrudan onun bir başka projesine götürüyor. Curia Julia, yani yeni senato binası. Actium deniz zaferinin hemen arkasından Augustus'un Roma'nın çehresini değiştirmek için harekete geçtiği net olarak anlaşılıyor. M.Ö. 29'da Curia Julia olarak bilinen yeni senato binasının açılışı yapılıyor. Bu mimari yoluyla yapılan en saf haliyle bir siyasi propagandadır. Şöyle düşünün, eski senato binası iç savaş dönemindeki isyanlara da yansımıştı. Sezar'a suikast gibi kötü anıları vardı. Bölünmüşlüğü simgeliyordu. İşte Augustus aslında geçmişteki kötü anıları bu yapıyla siliyordu. Peki o dönemde buna karşı çıkanlar eski Cumhuriyet yanlısı senatörler falan olmadı mı? Yani bir adam geliyor, senato binasının adını değiştiriyor, yeniden yapıyor. Bu oldukça kibirli bir hareket dönemine göre. Her yere kendi damgasını vuruyor diye homurdananlar illaki olmuştur ama fısıltıyla. Çünkü o noktada Augustus bütün gücü elinde toplamıştı. Ordu ondaydı, hazine ondaydı. Artık kimse ona açıktan karşı çıkamazdı. Yani bu kesinlikle yeni düzenin ilanıydı. Augustus Roma'ya diyordu ki, iç savaşlar bitti, o kanlı dönem kapandı. Artık barış ve istikrar dönemi, yani Pax Romana başladı ve bu yeni düzenin siyasi merkezi işte bu binadır. Aslında Curia Julia'nın günümüzdeki fotoğraflarına bakınca çok ilginç bir tezatlık dikkatimizi çeker. Yani dışarıdan bakınca son derece sade, neredeyse gösterişsiz tuğla bir yapı. Yani sıkıcı bir devlet dairesi gibi duruyor ama içeriye ait fotoğraflara baktığımızda zemin döşemesi inanılmaz süslü, rengarenk mermerlerden yapılmış karmaşık geometrik desenler falan var. Yani aslında bu tezatlığın da bir anlamı var. Bu Roma zihniyetini çok iyi özetliyor. Dış cephenin bu kadar sade ve ciddi duruşu Roma'nın gravitas, yani ağırbaşlılık ve ciddiyet idealini yansıtıyor. Bunun pratik bir faydası da olmuş. Bu sadelik sayesinde bina daha sonra kolayca bir kiliseye çevrilebilmiş. Kiliseye çevrildiği için de bu yüzden neredeyse kusursuz bir şekilde günümüze kadar da ulaşmış. Ama asıl olay içeride, zeminde. Opus Sectile tekniğiyle yapılmış o rengarenk mermer zemin, imparatorluğun dört bir yanından, Mısır'dan, Yunanistan'dan, Kuzey Afrika'dan getirilen en değerli taşlardan yapılmış. Yani bir senatör o zeminde yürüdüğünde aslında bütün bir imparatorluğun zenginliğinin ve gücünün üzerinde yürüyor. Mekan senatonun ciddi tartışmalar için tasarlanmıştı ama attığı her adım imparatorluğun inkar edilemez otoritesini hissettiriyordu insana. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra şunu söyleyebiliriz. Forum aslında yaşayan bir yer. Bir organizma gibi. Yüzyıllar içinde büyümüş, değişmiş, yaralar almış, iyileşmiş. Sanki Roma'nın kendi evriminin, kendi büyüme sancılarının fiziksel bir zaman çizelgesi gibi. Forumu bu kadar büyüleyici kılan şey kesinlikle bu. Yüzyıllar boyunca organik olarak büyüdü, her yapısı ayrı ayrı bir hikaye anlatıyor. Cumhuriyetin mütevazı ruhunu taşıyan Bazilika Aemilia, Cumhuriyetler İmparatorluğa geçişin o sancılı döneminin tanığı olan Bazilika Julia ve yeni imparatorluk düzeninin tartışmasız sembolü olan Curia Julia. Her biri tarihin farklı bir katmanını temsil ediyor. Kaynaklar bu binaların hukuk, ticaret ve siyaset için kullanıldığını çok net gösterdi. Gismondi'nin yaptığı muazzam modellemesinden de anlaşılacağı gibi şehir bir taş yığını değil, capcanlı, nefes alan bir organizma. Bu modele bakarken şunu bir düşünün.
yüzyıllar boyunca sıradan bir Romalı için bu alanda bulunma hissi nasıl değişti? Cumhuriyet formunun o göreceli açıklığından, insan ölçeğindeki yapılarından çıkıp 50 yıl sonra Augustus'un inşa ettirdiği o anıtsal mermer kaplı, o günün mimari koşullarında size kendinizi cüce gibi hissettiren, hatta belki de göz korkutucu imparatorluk formuna geçiş. Bu mimari size de gücün artık dağınık değil, tek bir yerde toplandığını hissettirmez miydi? Tekrar görüşmek üzere, esen kalın.